Bu hafta karşılaştığım haber ve makalelere beraber bakalım. Q Türkiye ekibi liseliler için bir kuantum programlama kış okulu düzenliyormuş. 19 Ocak'ta başlayacakmış. Son başvuru ise 15 Ocak. Atölye 2 bölümden oluşuyormuş. Q Prep ve Q Bronze şeklinde. Q Prep atölye içeriğinde lineerce bir Python, kuantum fiziği, kuantum bilgisayarlar varken Q Bronze atölyesinde ise kuantum hesaplama ve Qiskit ile kuantum programlamanın temelleri varmış. İlk atölye olan Q Prep için katılımcılar başvuru ve izin formlarını eksiksiz dolduranlar arasından seçilecekmiş. Q Bronze atölyesi içinse Q Prep atölyesinde gerçekleştirilecek olan sınavdan 70 puan ve üstü almanız gerekiyormuş. Çevrim içi yapılacak eğitimin sonunda bir de diploma verilecekmiş. Bu eğitimi kaçırmış olsanız bile kuantum programlama ile ilgileniyorsanız Q Türkiye ekibinin gelecek etkinliklerini bu siteden takip edebilirsiniz. Türkiye'de internetin ve özgür yazılımın babası olarak bilinen Mustafa Akgül Hoca'nın ismini yaşatmak için her yıl bir özgür yazılım kampı düzenleniyor. Bu yılki kamp 4-8 Şubat tarihleri arasında Afyon Kocatepe Üniversitesi'nde yapılacakmış. Eğitimlere katılım ücretsiz ancak konaklama, yemek gibi masrafları katılımcılar kendileri karşılıyorlar. Katılımcı başvuruları 19-26 Ocak arasında alınacakmış. İlgilenen arkadaşlar kamp.linux.org.tr adresinden detaylı bilgiyi alabilirler. WordPress 9 Nisan'da yayınlanacak olan 7.0 sürümünün geliştirilmesine katkı sağlayacak gönüllüler arıyor. Duyuru metninde bir planlanan takvim de verilmiş. Beta sürümleri ne zaman yayınlanacak, release candidate'ler ve en sonunda da final release 9 Nisan olarak planlanıyor. Aranan pozisyonlar ise release lead, release coordination, tech lead, triage lead, test lead şeklinde ilgilenen kişilerin ilgili Slack channel'larından kendilerine ulaşması istenmiş. Nvidia 5 Ocak'ta Nemotron isimli yapay zeka modellerini duyurdu. Nemotron ile gerçek zamanlı sesli yapay zeka agentları oluşturabiliyorsunuz. Nemotron'un dikkat çeken özelliklerinin başında 24 GB VRAM'e sahip bir GPU üzerinde bile çalıştırılabiliyor olması. Makalede belirtildiği şekliyle ultra düşük gecikmeye sahip olması ki bu sayfada verdiği bir demoda gerçekten de çok düşük gecikmeyle doğal bir diyalog kurulabiliyor yapay zeka ajanıyla. Nemotron birkaç tane modülden oluşuyor. ASR dediği sesin metne çevrilmesi, RAG dediği sizin yüklediğiniz görsel ve tekst içeriğinden de çıkarım yapabilmesi ve yine Nvidia'nın da en çok üzerinde durduğu Content Safety modülü var. Bu da kurumsal bir uygulama geliştiriyorsanız yapay zeka agent'ınızın müşteriye küfretmesini istemezsiniz. Bu Content Safety de bunu sağlıyor. Burada özellikle işte üzerinde durulmuş Content Safety modülünden geçirilerek Safe Response, güvenli bir çıktı veriliyor. Ben daha önce OpenAI'nin Real Time Voice API'si ile çalıştım. Gerçekten çok başarılıydı. Sadece düşük gecikmesi ve hızı değil, konuşmaya duygu durumu da yansıtması çok başarılı. Mesela sinirleniyor, kızıyor, kızdığı zaman sesini yükseltiyor gibi duygu durumları da diyaloğa yansıtabiliyordu. Başarılı olmasının yanı sıra da çok pahalıydı. Benim çalıştığım dönemde ortalama dakikası $1 gibi bir ücretlendirmesi vardı. Bu Nemotron modelleri umarım gerçek zamanlı ses ajanları alanında bir rekabete doğru götürür. Geçtiğimiz hafta Tailwind Labs için tam bir kriz ve drama haftasıydı. Bir geliştirici GitHub'da bir pull request oluşturmuş. Diyor ki llms.txt diye bir endpoint ekleyelim ki yapay zeka modelleri Tailwind dokümantasyonunu daha kolay okuyabilsin, anlayabilsin şeklinde. Bir pull request göndermiş. Daha sonra bu biraz beklemede kalmış ve bazı geliştiriciler neden burada bir ilerleme yok diye sormuş bir geliştirici burada. Ve Tailwind Labs'ın CEO'su, yani Tailwind'in de asıl geliştiricisi Adam Wathan kısaca şöyle demiş: zaten yapay zeka dil modelleri nedeniyle web sitemize olan trafik bayağı bir düştü. Bunun yerine faturalarımı ödeyecek
bir özelliği geliştirmeyi, önceliklendirmeyi tercih ederim şeklinde. Uslubu tartışılır bir cevap yazmış. Tabii bu kullanıcılar arasında biraz tepkiye neden oldu. Hem olumlu hem olumsuz tepkiler oldu. Tepkiler üzerine Adam Watthan daha şeffaf ve açıklayıcı bir mesaj gönderiyor. Yapay zekanın neden olduğu etkiler yüzünden ekibinin %75'ini, ki bu sanıyorum 3-4 kişiye tekabül ediyor, daha geçtiğimiz günlerde işten çıkarmak zorunda kaldığını belirtmiş. Web sitelerine olan trafiğin 2003'e oranla %40 oranında azaldığını belirtmiş. Ve tabii ki bu açıklaması geliştiriciler ve kullanıcılar arasında oldukça üzüntüyle karşılandı. Diğer yandan yine kendi blogunda yayınladığı bir ses kaydında bu iş modeliyle şirketin en fazla 6 ay daha sürdürülebilir olduğunu söylemiş. Bunun biraz ardından ise iyi bir haber geldi. Google AI Studio Tailwind CSS projesine sponsor olmuş. Biz de umuyoruz ki bundan sonraki süreçte mali durumları daha iyiye doğru gider. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorum bölümünde paylaşabilirsiniz. Bu haftalık benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.